Meksika, Kuzey Amerika'nın güneyinde yer alan bir ülkedir. Kuzeyde ABD, güneyde Guatemala ve Belize, doğuda Atlantik Okyanusu, batıda ise Büyük Okyanus ile çevrilidir. Meksika'nın yüz ölçümü yaklaşık 2 milyon kilometre karedir. Bu da Türkiye'nin yaklaşık 2,5 katı büyüklüğüne denk gelir. Meksika, 31 eyalet ve bir federal bölgeden oluşur. Meksika'nın başkenti ve en büyük şehri Meksiko'dur ve dünyanın en kalabalık şehirlerinden biridir. Yaklaşık 22 milyon insan yaşar. Meksika'nın nüfusu ise yaklaşık 130 milyondur. Bu da bu ülkeyi dünyanın en kalabalık 10. ülkesi yapar. Meksika'nın resmi dili ise İspanyolcadır. Ancak ülkede 60'tan fazla yerli dilde konuşulur. Bunların en yaygın olanları Nahuatl, Maya, Zapotek ve Mixtec dilleridir. Ülkenin doğu ve kuzey kesimlerinde yüksek dağlar, güney ve batı kesimlerinde geniş ovalar, yağmur ormanları ve çöller bulunur. Ülkenin en önemli dağ silsileleri Sierra Madre Occidental, Sierra Madre Oriental ve Baja California yarımadasındaki yarımada sıra dağlarıdır. Ülkenin en yüksek noktası 5636 metre yüksekliğindeki Pico de Orizaba yanardağıdır. Meksika, dünyanın en önemli yanardağ ve deprem bölgesi olan Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alır. Ülkede yaklaşık 150 nehir vardır. Bunların 3'te 2'si Pasifik Okyanusu'na, geri kalanı ise Meksika Körfezi'ne veya Karayip Denizi'ne dökülür. Ülkenin en uzun nehri ise 965 kilometre uzunluğundaki Rio Bravo'dur. Ülke, tropikal, ılıman ve kuru iklim kuşakları arasında yer alır. Genel olarak ülkenin kuzeyi kuru ve sıcak, güneyi nemli ve ılık, ortası ise ılıman ve yağışlıdır. Ülkenin iklimi, yükseklik, enlem ve deniz etkisine göre değişir. Meksika'nın kuzeyinde Sonoran Çölü, güneyinde ise Chiapas Yaylası gibi farklı iklim bölgeleri vardır. Meksika'nın tarihsel geçmişi. Meksika'nın tarihi 3 ana döneme ayrılabilir: Prekolombiyen, kolonyal ve modern. Prekolombiyen dönem, Amerika kıtasının Avrupalılar tarafından keşfedilmeden önceki dönemidir. Bu dönemde Meksika bölgesinde pek çok yerli uygarlık gelişti. Bunlardan en önemlileri Maya, Olmec, Zapotek, Toltek ve Aztek gibi uygarlıklardır. Bu uygarlıklar matematik, astronomi, takvim, mimari, sanat, din, tarım, ticaret gibi alanlarda ileri seviyede bilgi ve beceri sahibiydiler. Ayrıca çikolata, mısır, domates, vanilya, avokado gibi ürünleri yetiştirdiler ve kullandılar. Bu uygarlıkların bazıları arasında savaşlar, ittifaklar, ticaret ilişkileri ve kültürel etkileşimler de oldu. Bu dönemin sonu 1519 yılında İspanyol konkistador Hernán Cortés'in Meksika'ya gelmesiyle başladı. Kolonyal dönem, İspanyol istilası ve bağımsızlık savaşı arasındaki dönemdir. Bu dönemde İspanyollar yerli uygarlıkları yenerek bölgeyi İspanyol İmparatorluğu'nun bir parçası yaptılar. İspanyollar yerli halka Katolikliği, İspanyolcayı, Avrupa kültürünü ve kanunlarını dayattılar. Ayrıca yerli halkı köleleştirdiler, zorla çalıştırdılar, vergilendirdiler ve hastalıklara maruz bıraktılar. Bu dönemde yerli halkın nüfusu büyük ölçüde azaldı. İspanyollar aynı zamanda Afrika'dan köle getirdiler ve bölgede madencilik, tarım, hayvancılık, ticaret gibi ekonomik faaliyetler geliştirdiler. Bu dönemde yerli halk İspanyollar ve Afrikalılar arasında karışımlar oldu ve Meksika'nın çok kültürlü bir toplum oluşmasına katkıda bulundular. 1810 yılında başlayan Bağımsızlık Savaşı 1821 yılında İspanya'nın tanınmasıyla sonuçlandı. Modern dönem, bağımsızlıktan günümüze kadar olan dönemdir. Bu dönemde Meksika pek çok savaş, devrim, kriz ve reform yaşadı. 1836 yılında Teksas'ın bağımsızlığını ilan etmesi, 1846-1848 yılları arasında yaşanan Meksika-Amerika Savaşı'nda kendi topraklarının neredeyse yarısını ABD'ye kaybetmesi, 1861-1867 yılları arasında Fransa'nın işgali ve 2. Meksika İmparatorluğu'nun kurulması, 1910-1920 yılları arasında yaşanan Meksika devrimi ve sonrasında gelen siyasi ve sosyal reformlar, 1938 yılında petrolün kamulaştırılması ve 2006 yılından beri devam eden uyuşturucu savaşı gibi önemli olaylar Meksika'nın modern tarihini şekillendirdi. Meksika, dünyanın en gizemli, en keşfedilesi ülkeler arasında yer alıyor. Meksika'nın doğal güzellikleri, tarihi yerleri ve en güzel şehirlerini tablo halinde genel olarak göstermeye çalışacağız. 1. Teotihuacan piramitleri. Teotihuacan piramitleri, Meksika gezilecek yerler listesinin kesinlikle en önemli yeridir. Günümüzde hala gizemini koruyan Teotihuacan piramitleri, Meksika'nın en önemli kültürel değerleri arasında.
hala gizemini koruyor çünkü kimler tarafından yapıldığı ve geçmişine dair izler çok az. Teotihuacan, Meksiko City'ye oldukça yakın konumda yer alıyor. Aralarındaki mesafe sadece 50 kilometre. Meksiko City eski bir Aztek şehri iken Teotihuacan şehrini Azteklerden de önce hüküm süren Olmeklerin veya Tolteklerin kurduğu düşünülüyor. Şehrin tahmini kuruluş tarihinin M.Ö. 400 olduğu tahmin ediliyor. 200 bin kişilik Teotihuacan şehrinin M.Ö. 7. yüzyılda bir anda terk edildiği biliniyor. Sebebi ise meçhul. Bu konuya dair uzaylılar geldi aldı gibi iddialar olsa da yok olduklarına dair arkalarında hiçbir iz yok. Şehrin en önemli yapıları Güneş ve Ay piramitleri. Bunların dışında Jaguar Tapınağı, Kelebekler Tapınağı gibi önemli yapılar da bulunmakta. Ay piramidi 40 metre yüksekliğinde, dünyanın 3. büyüklüğündeki Güneş piramidi ise 60 metre yüksekliğinde. Bu piramitlerin içinde mezar yok. Neden yapıldıklarına dair herhangi bir fikir de yok. Bu kadar taşın buraya nasıl getirildiği ise tamamen soru işareti. 2. Las Grutas de Tolantongo. Las Grutas de Tolantongo, Meksika'nın saklı cennetlerinden biri. Burası Orta Meksika'daki Hidalgo eyaleti. San Cristobal City'deki Cardonal Belediyesi sınırlarında yer alıyor. Tolantongo Grutas, Mesquital Kanyonu'nda deniz seviyesinden 1280 metre yükseklikte. Mesquital, Kutu Kanyon olarak adlandırılıyor. Yani daha büyük nehir kanyonlardan daha kısa ve daha dar. Bu bölgede bolca kaplıca var. Las Grutas de Tolantongo'da tüm sularını ısıtan kaplıcalar ve sualtı termal havuzları ile çevrili. Tolantongo, 4 farklı doğal alandan oluşan büyük bir site. İçinde havuzlar, nehir, tünel ve mağara bulunuyor. 3. Chichén Itzá. Chichén Itzá, 2007 yılında dünyanın yeni 7 harikasından biri seçildi. Chichén Itzá, Meksika'nın Yucatan Yarımadası'nda Valladolid ve Merida arasında yer alıyor. Maya ve Toltek medeniyetlerine ait olan kent, muhtemelen bir dönem Yucatan'ın dini merkezi olmuş. Günümüzde de Meksika'nın en çok ziyaret edilen ikinci arkeolojik sit alanı. İspanyol öncesi Chichén Itzá şehri UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde bulunuyor. Mayalar, tanrılarının yıldızlarda ve gökte olduklarına inanıyorlarmış. Bu nedenle yüksek bir tepeden yapılan çalışmaların Tanrı'ya yakınlaşmak için daha yararlı olduğunu düşünmüşler. Piramitlerin de bu amacı hizmet etmek için astronomik bir takvim gibi hazırlamışlar. Yapının 4 yüzeyi 4 mevsimi simgeliyor. Her yüzeyde 91 basamak, piramidin tepesinde de bir sunak var. Yani toplamda yıldaki gün sayısına denk gelen 365 basamak var. Piramidin diğer ilgi çekici yönü ise yalnızca ilkbahar ve sonbaharda yaşanan iki başlı yılan gölgesi. İlkbahar ve sonbaharda güneşten gelen ışıklar ile piramidin merdivenleri birbirine S harfini çiziyor ve iki başlı yılanı oluşturuyor. Bu yılanın özelliği ise vücudunun gök cisimlerinin yörüngelerinin şeklini alabilmesi. 4. Cenote İkkil. Cenote İkkil, Yucatan'da bulunan yaklaşık 7000 obruk içerisinden en estetik ve popüler olanıdır. Obruk görsel olarak asma yaprakları ile örtülüdür. Bu görüntü Cenote İkkil'e saklı bir görünüm vermektedir. Yerin yaklaşık 26 metre altında yer almaktadır. Yerin altına inmek için özel bir ekipman olmayıp ziyaretçilerin kendilerine inmeleri gerekmektedir. Fakat kireç taşından oyulmuş dairesel bir merdiven bulunmaktadır. Bu merdiven ziyaretçilerin İkkil'e inişlerini kolaylaştırmaktadır. Bu obruğun atmosferi yerin altında bulunmasından dolayı ferahlatıcı ve soğuktur. Obruk halkın yüzmesine açık konumda bulunmaktadır. İkkil'in suyunun içinde siyah kedi balıkları yüzmekte fakat herhangi bir ısırma davranışı göstermemektedirler. 5. Los Colorados. Pembe göller dünyanın bazı bölgelerinde bulunuyor. Bu göllerden biri de Meksika'da bulunan Los Colorados. Bu gölün pembe olmasının nedeni yapısında bulunan bazı özel algler. Bu alglerden dolayı göl pembe renge kavuşuyor. Bir de bu göllerde tuz oranının yüksek olması da bu renk faktörünü etkiliyor. 6. Cancún Sualtı Heykel Müzesi. Cancún Sualtı Heykel Müzesi, Meksika'nın Cancún şehrinde bulunan ve su altında 400'den fazla heykel barındıran bir müzedir. Musa kısaltması ile bilinen müze 2009 yılında ziyarete açılmıştır. Müzenin kurucusu İngiliz fotoğraf sanatçısı ve heykeltıraş Jason Tyler'dır. Müze iki ayrı galeriden oluşmaktadır. Bunlardan biri Punta Nizuc'ta, diğeri ise Manchones'te yer almaktadır. Müzedeki heykeller doğal hayata uyum sağlayan ve mercanlara yuva olan malzemelerden yapılmıştır. Bu sayede heykeller yapay resif görevi görerek deniz canlılarının yaşam alanını artırmaktadır. Müze yılın yaklaşık 300 günü dalış için uygundur. Dalış yapmak istemeyenler için 6 cam tekne turu da bir seçenek olarak sunulmaktadır. Peki Meksika güvenli mi?
Meksika, Latin Amerika'nın en büyük ikinci ekonomisine sahip olmasına rağmen aynı zamanda uyuşturucu trafiği, şiddet, yolsuzluk ve yoksullukla mücadele eden bir ülkedir. Meksika'da suç oranı çok yüksektir ve 2020 yılında yaklaşık 35 bin cinayet işlenmiştir. Suçun büyük bir kısmı uyuşturucu kaçakçılığı ve diğer yasa dışı faaliyetler yapan silahlı gruplar olan karteller tarafından işlenmektedir. Karteller, Meksika'nın çeşitli bölgelerinde güçlü bir etkiye sahiptir ve hem hükümet güçleri hem de diğer kartellerle çatışmaktadırlar. Kartellerin savaşı binlerce insanın ölümüne, yaralanmasına veya kaybolmasına neden olmaktadır. Meksika hükümeti 2006 yılından beri kartellerle savaşmak için orduyu ve polisi seferber etmiştir. Ancak bu strateji insan hakları ihlalleri, yargısız infazlar, işkenceler ve zorla kaybetmeler gibi ciddi sorunlara yol açmıştır. Ayrıca kartellerin yolsuzluk, rüşvet ve tehdit yoluyla bazı güvenlik güçleriyle işbirliği yaptığı da iddia edilmektedir. Meksika'da güvenlik durumu bölgelere, şehirlere ve hatta mahallelere göre değişmektedir. Bazı yerlerde güvenlik güçleri etkin bir şekilde çalışırken bazı yerlerde ise kartellerin kontrolü altındadır. Meksika'ya seyahat edecek olanların güvenlik uyarılarını takip etmeleri, riskli bölgelerden uzak durmaları, dikkatli ve uyanık olmaları önerilmektedir. ABD ve Meksika arasında hiç bitmeyen o tartışma. Sınır. Meksika-ABD sınırı yaklaşık 3200 kilometre uzunluğunda ve iki ülke arasında çeşitli anlaşmalarla belirlenmiştir. Bu sınır dünyanın en çok geçişi yapılan sınırlarından biridir ve her yıl milyonlarca insan ve mal bu sınırı aşmaktadır. Ancak bu sınır aynı zamanda göçmenler, uyuşturucu kaçakçıları, insan tacirleri ve diğer suçlular için de bir geçiş noktasıdır. Bu nedenle ABD ve Meksika arasında sınır güvenliği konusunda sürekli bir gerginlik yaşanmaktadır. ABD, Meksika sınırını güvenli hale getirmek için çeşitli önlemler almıştır. Ancak bu önlemler hem ABD hem de Meksika'da tartışmalara ve eleştirilere neden olmuştur. Bazıları ABD'nin sınır güvenliği politikalarının insan haklarını ihlal ettiğini, göçmenleri mağdur ettiğini, ırkçı ve ayrımcı olduğunu, çevreye zarar verdiğini ve ekonomik maliyetinin çok yüksek olduğunu savunmaktadır. Bazıları ise ABD'nin sınır güvenliği politikalarının yetersiz ve etkisiz olduğunu ve Meksika ile ilişkileri bozduğunu iddia etmektedir. Adına rağmen dünyanın en eğlenceli ve renkli festivallerinden biri Ölüler Günü. Ölüler Günü uzun yıllardır İspanyollar ve Latin Amerikalılar tarafından 31 Ekim ve 2 Kasım arasında kutlanan dünyanın en ilginç festivallerinden birisi. Her ne kadar adı Ölüler Günü olsa da festival ölülerin neşeli bir şekilde anılması için düzenleniyor ve her sene festivalle beraber birçok renkli görüntü ortaya çıkıyor. Kökeni çok eskiye dayanan bir gelenek olan bu anma etkinliği günümüzde Meksika başta olmak üzere birçok ülkede gerçekleşiyor. Ölüler Günü nasıl ortaya çıktı? Kökeni yaklaşık 3000 yıl öncesine dayanan Ölüler Günü, Orta Amerika bölgesinde ortaya çıktı. Yerel inançların ve Katolik inancın birleşimiyle zaman içinde birçok farklı uygulamalarında eklendiği Ölüler Günü'nün kökeni Mayalara dayanır. O yıllarda Orta Amerika'da yaşayan birçok farklı inanışa sahip topluluğun birbirlerinden farklı gelenekleri vardı. Ancak ölümden sonra yaşam inancı oldukça yaygındı. Meksika'da gerçekleşen birçok arkeolojik kazıda bulunan mezarların yapısı ve yeri, o dönemdeki insanların ölümden sonra yaşam inancının varlığını gösterir. Ölüler Günü'nün temelindeki inanç, ölülerin hala toplumun üyeleri olması, yani hafıza ve ruh olarak canlı olmaları. İnanışa göre bu ruhlar Ölüler Günü sırasında dünyaya dönerler. Cennetin kapılarının 31 Ekim gece yarısına açıldığına ve çocukların Angelitos olarak adlandırılan ruhlarının 24 saat boyunca aileleriyle olduğuna inanılıyor. 1 Kasım çocukların ve azizlerin günü olarak bilinirken 2 Kasım'da ise yetişkinlerin ruhlarının ziyareti geldiğine inanılır ve gün sonunda kutlamalara mezarlıklarda devam edilir. Ölüler Günü'nün kendine ait gelenekleri mevcuttur. Sunaklar. Ölüler Günü'nde geri gelen ruhlar için birçok yerde yakınları tarafından ofrenda adı verilen sunaklar yapılır. Bu sunaklarda ruhların hayattayken sevdikleri yiyecekler, içecekler ve eşyalar, aile fotoğrafları, çiçekler ve güzel kokular bulunur. Ayrıca o dönem için özel yapılan bir ekmek olan Pan de Muertos ve ölen kişinin isminin yazılı olduğu şekerden yapılmış kafatasları da sunaklarda yaygın bulunan eşyalardır. İnanışın bir gereği olarak ruhlar sunaklardan ayrıldıktan sonra sunaktaki yiyecekleri ve içecekleri ölen kişinin yakınları ve komşuları tüketir. Kostümler.
20. yüzyılın başlarında Meksikalı bir karikatürist olan Jose Posada, Fransız kıyafetleri giyen bir iskelet figürü yarattı ve bunu Calavera Garbancera olarak adlandırdı. Bu figürü Meksika halkının Avrupa'ya benzemeye çalışmasına dair bir yorum olarak yarattı. Posada, "Todos somos calaveras" yani hepimiz iskeletiz sözüyle tüm insanların yapısının aynı olduğunu anlatmak istedi. 1947'de sanatçı Diego Rivera en bilinen eserlerinden olan "Dream of a Sunday Afternoon in Alameda Park" adlı duvar resminde Posada'nın çizdiği iskeleti büyük bir şapka giydirilmiş bir Rivera kadını olarak çizdi. Bu figürü ise zengin, züppe anlamına gelen Katrina olarak adlandırdı. Günümüzde Ölüler Günü'nün en önemli sembolleri Kalakas yani iskeletler ve Katrina yani zarif kafatasları oldu. Bu nedenle de çoğu kostüm iskelet şeklinde. Değişik şekillerde iskelet kostümleri giyen ve yüzlerini boyayan halk sokaklara çıkarak müzik ve dans eşliğinde bu özel günü kutlar. Geleneksel dans kostümleri giyen dansçılarla beraber bir geçit töreni gerçekleşir. Mezarlıklar. Eski dönemlerde insanlar aile evlerine yakın gömülürken günümüzde mezarlıklara gömülmesi nedeniyle evlerde sunaklar hazırlanırken mezarlıklarda da ayrı kutlamalar ve törenler gerçekleşiyor. Mezarlıkların süslendiği ve aydınlatıldığı bu törenlerde ölenlerin yakınları mezarlarında parti ve piknik yapar. Müzik ve dans performansları sergilenir. Toplumun bazı kesimlerinde ise tüm geceyi mezarlıkta geçirmek bir gelenek haline gelmiştir. UNESCO 2008 yılında Ölüler Günü'nü somut olmayan kültürel miras listesine aldıktan sonra festival tüm dünyada ünlendi ve dikkat çekti. Son yıllarda büyük bir kültür turizmi kaynağı haline gelen Ölüler Günü, başta Meksiko City olmak üzere Meksika'nın birçok şehrinde gösterişli bir şekilde gerçekleşiyor. Festival aynı anda dünyanın pek çok ülkesinde de gerçekleşiyor. Ancak en otantik ve en kapsamlı olması sebebiyle günümüzde en çok ilgi çekeni Meksika'da düzenlenen Ölüler Günü. Videomuzun sonuna geldik. Sizlere çok daha fazla ve kaliteli belgeseller üretebilmemiz adına videomuzu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilir. Aynı zamanda bizlerin daha birçok belgesel severe ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca sol tarafta videoda da bahsettiğim Mayalara dair oldukça keyifli ve ilginç Mayalar belgeseli yer alıyor. Sağdaki oynatma listesi ise sizler tarafından en çok beğenilen videolardan oluşmakta.